Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan. Çocuk hastaların karın ağrısı nedeniyle özellikle acil koşullarda ultrason polikliniğine sık başvuru nedenlerinden biri olan mezenter lenfadenit hastalığı hakkında konuşacağım. Bu hastalık 20 yaş üzerinde hemen hiç görülmüyor. Çocuk yaş grubu hastalığı. Mezenteri sizlere kabaca bağırsaklarımızı karın duvarına yapıştıran bir zar şeklinde tarif edebilirim. Mezenter lenfadenit de mezenter içindeki lenf nodlarının iltihaplanmasına, şişmesine verilen isim. Pek çok viral ya da bakteriyel enfeksiyon bu iltihaplanmanın nedeni olabiliyor. En sık enfeksiyon kaynağı da bağırsaklar. Ancak üst solunum yolu enfeksiyonu gibi diğer enfeksiyonlar da hastalığın sebebi olabilir. Mezenter lenfadenit aslında endişe edilecek bir hastalık değil. Ancak bu hastalığı önemli kılan şöyle bir durum var. Hastalığın klinik bulguları sıklıkla akut apandisit ile karışıyor. Mezenter lenfadenit hastalığında en sık bulgu sağ alt kadran ağrısı ki akut apandisitin de tipik ağrılı yeri yine sağ alt kadrandır. Ağrıya ateş, mide bulantısı, kusma da eşlik edebilir. Yine akut apandisitte de bu bulgular görülür. Bunların yanında her zaman olmayan ancak varlığında akut apandisitten ziyade mezenter lenfadeniti düşündüğümüz bir klinik bulgu var ki o da ishal. Az önce mezenter lenfadenitin en sık nedeninin bağırsak enfeksiyonu olduğundan söz etmiştim. İşte ishalin nedeni de bu. Klinik bulguların mezenter lenfadenit ile akut apandisitte hemen aynı olması nedeniyle tanıda, devreye, çocuklarda özellikle radyasyon içermemesinden dolayı ilk seçenek görüntüleme yöntemi olan ultrasonografi giriyor. Ultrasonografide çocuğun sağ alt kadranında kısa aksı 5 mm'nin üzerinde olan ki bu değer 8 ve üzeri olursa tanı için çok daha kıymetli. 3 veya daha fazla lenf nodunu görmemiz, varsa eşlik eden bağırsak duvar kanını artışını saptamamız, ilave olarak apendiksin normal olduğunu görüntülememiz, ultrasonografide bize mezenter lenfadenit tanısını düşündürür. Hastalığın seyri çok iyidir. Çocuk doktorunun hastalığın klinik bulgularına ya da nedenine göre düzenlediği tedaviyle sıklıkla en geç 2-3 hafta içerisinde hastalık geriler.